Bu videomuzun konusu düğmeli evler. Düğmeli evler son yıllarda adından sıkça söz ettirmeye başlamıştı. Biz de bu güzel mimariyi yerinde görüp sizlere de göstermek istedik. Antalya'da Akseki ve İbradı coğrafyasının yüksek kesimlerine bu düğmeli ev mimarisi hakim. Torosların bu geleneksel mimarisini görebileceğimiz pek çok köy bulunuyor. Biz yönümüzü ilk olarak İbradı ilçesinin Ürünlü köyüne çeviriyoruz. Yaklaşık 780 metre rakımdaki bu köyü tercih amacımız pek çok düğmeli evi doğal haliyle bir arada görebilecek oluşumuz. Düğmeli ev esasında bir mimari yapıya verilen isim. Ekseriyetle mesken olarak kullanılan ve en fazla 2 katlı olan ahşap ve taşın bir arada kullanılmasıyla inşa edilen yapılar. İnşaatında öne çıkan 2 malzeme bulunuyor. Birincisi sedir ağacı, ikincisi de normal bildiğimiz taş. Sedir ağacını bilirsiniz, oldukça dayanıklıdır. Binlerce yıldır inşaat ve gemicilik sektörünün vazgeçilmez malzemesi olmuş. Özellikle suya karşı dayanıklı oluşuyla bilinen bir malzeme. Sedir ağacı ile ilgili bir video hazırlamıştım. Açıklamalar bölümünde bağlantısını bulabilirsiniz, izlemenizi isterim. Düğmeli evlerde sedir ağacı yatay ve dikey olarak birbirlerine kenetleniyor. Ancak bu kenetlenme esnasında herhangi bir tutkal, çivi veya bağlayıcı ip gibi malzemeler kullanılmıyor. Sadece kenetleme yöntemiyle birbirlerine fiziksel olarak bağlanıyor ve bir iskelet oluşturuluyor. Bu iskeletin aralarına da taşlar yığma usulüyle yerleştiriliyor ve bu şekilde yapı yükseltiliyor. Yani ne taşlarda bir harç kullanılıyor ne de sedir ağaçlarını birbirlerine tutturmak için bir çivi. Sadece sedir ve taş. Sedir ağaçları yatay olarak yükü taşırken taşlarda dikey ağırlığı yükleniyor. Duvarlarda dikine geçme olan sedir kütükleri de dışarıya doğru taşıyor. İşte bu dışarıya doğru taşan parçalar düğme olarak göründüğü için bu binalar düğmeli ev ismini almış. Düğmeli evlerin olmazsa olmaz bir özelliği daha var. Yine genellikle sedir ağacından yapılan ahşap balkonları yani cumbaları. Bu balkonlar köy hayatının bir parçası. Evleri incelerken bu cumba balkonlara baktık ve o eski hayatı gözlerimizin önüne getirdik. Nice insanlar gelmiş geçmiş, nice yaşanmışlıklar olmuş. Düğmeli evler sıvanacak diye bir koşul yok. Bu bir tercih meselesi. Kimisi evlerini sıvıyor, kimisi de sıvamıyor. Ama sıvanan evlerde yine o kütüklerin ucu dışarıdan belli oluyor. Yine o düğmeli görünüm muhafaza ediliyor. Bu mimari bu coğrafyada yüzlerce yıldır süregelen bir gelenek. Atalarımız bu evlerde yaşamış. Evler gerçekten uzun ömürlü. Sedir ağacı ne kadar dayanırsa bu evler de o kadar dayanıyor. Ama işte bu evlerinde bir zayıf yönü oluyor, ahşap. Sedir ağacı her ne kadar dayanıklı olsa da esasında bir ahşaptır ve sürekli bakım ister. Tıpkı diğer ahşaplar gibi. Bunu zamanla tik yağıyla yağlamak, katranlamak veya verniklemek gerekiyor ki kurtlanmasın veya başka koruyucu malzemeler kullanmak gerekiyor. Eğer bunlar yapılmazsa zamanla ağaç her ne olursa olsun çürür ve bu yapıyı bir arada tutan asıl eleman mukavemetini kaybeder. Hele hele bu binaların yıkılması da öyle basit olmuyor. Diğer taş binalardaki gibi duvarlar ayakta kalamıyor. Genel bir tabir olacak ama bina tuzla buz oluyor. Bu gezdiğimiz köylerde yıkılmış düğmeli evleri gördük. Duvarları ayakta bile kalamamış. Şimdi bu teknik konulara biraz ara verelim ve Ürünlü köyünde Özgür Bey'in evine misafir olalım. Bir de eski değirmen taşı. Eski değirmen taşı değil mi bu? Değirmen taşı. Bu da atnalı motifi. Burası da benim dedemin evi. Rahmetli oldu, öldü. Başın sağ olsun, Sağ ol. toprağı bol olsun. Sağ ol. Yılların evi bu. Evet, çok belli. Zaten çok yeni ev yapanlar geliyorlar, ev yapıyorlar burada. Yabancılar yer alıyorlar. Bir süre şuraya yeni ev yapılıyor zaten. Her şey yapılıyor zaten. Evet. Sizin isim neydi? Özgür. Çok memnun oldum, ben de Onur. Böyle gözlemeler. Merhaba ablacığım, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Allah razı olsun. Burada açılıyor. Abi de yani. Buraya hep doldu.
Valla ablalarımın eline sağlık. Gerçekten çok lezzetli. Bana çocukluğumda yediğim yemekleri hatırlattı böyle. Çingen pilavı deriz biz. Biraz onun tadı geliyor böyle. Böyle eski anılarım canlandı. İşte gerçekten yaşayan bir düğmeli ev. Babaannem inek gidiyordu. Katırancı'da inekler vardı, tosunlar vardı, her şey vardı. Hepsi gitti. Köyün davarları geliyordu. Köyün davarları şuradan çıkıyordu. Katırancı dağlara çıkıyordu, her tarafa çıkıyordu adam. Özgür Bey'e, Fatma Hanım'a ve ailelerine bu konukseverliği için çok teşekkür ediyoruz. İbradı'nın köy ürünlerini görüyoruz burada. Çam kozalığından, Kızılçam kozalığından imal edilen sepet çok orijinal. Ya benim çok hoşuma gitti. Ihlamur var, çilek reçeli, bu pekmez, kuşburnu marmelatı var. Keçi boynuzu pekmezi değil mi? Tabi Antalya deyince keçi boynuzu. Antalya'da olmak güzel, Antalya'nın değerleri de güzel. Böyle saçla biçiyoruz bunu ateş kokusu olsun diye. Restorasyon, koruma ve rekonstrüksiyon çalışmaları turizmin de etkisiyle oldukça hızlanmış durumda. İbradı'nın Ormana Köyü'nde restore edilmiş pek çok düğmeli ev örneğini görebiliyoruz. Ormana Köyü bir turizm merkezi olmuş. Ancak şunu da eklemem gerekiyor ki burası memura veya ücretli çalışana pek hitap etmiyor. Daha çok varlıklı kesimin ve yabancı turistin kaçamak noktası olmuş. Benim bütçemi az çok tahmin edersiniz. İşte Ormana benim ekonomime pek uymadı. Dar sokakları, korunan mimarisi ve bakımlı evleriyle Ormana Köyü özellikle restore edilmiş düğmeli evleri görebileceğimiz çok güzel bir köy. İbradı'nın ilçe merkezini de ziyaret ettik. Burada görülmesi gereken önemli bir nokta var. Tarihi kestane ağacı. İsmi de Arap aslı kestanesi. Hikayesi de şöyle. Araplar İbradı'yı yakmışlar ve yakan Araplardan 3 tanesi yakalanıp bu kestane ağacına asılmak suretiyle idam edilmiş. Bu yüzden bu ağaca Arap aslı kestanesi ismi verilmiş. Aklıma Aydın'daki Arap Apıştı Kanyonu geldi. Onun da hikayesini araştırmak lazım. Acaba Arap Apıştı ismini nereden alıyor? Bu kestane ağacı yaklaşık 1400 yaşındaymış. Gövdesi gerçekten anlatıldığı kadar kalın. Şimdi yolumuzu Akseki'nin Belenalan köyüne çevirdik. Ben bu köyü çok sevdim. Burada örnek olarak kullanılan bir düğmeli evi yakından inceleme fırsatı bulduk. İçine girebildik. Kapıları çok özel. Zamanında bu kapılarda 2 adet tokmak bulunurmuş. Büyük olanı kalın ses çıkartır, erkek misafiri haberdar ederken küçük olanı ince ses çıkartıp bayan misafir geldiğini haberdar edermiş. Ev sahibi de bayan geldiyse bayan, erkek geldiyse erkek olacak şekilde kapıyı açarlarmış. Gerçekten güzel bir incelik değil mi? Evin her odasında genelde bir aile ikamet ettiği için her odada bir banyo da bulunuyormuş. Bu banyolar da yine ahşap dolapların içinde yer alırmış. Evlerin detaylarını çok sevdik. Tavanda eski avizelerin asıldığı bölümde nar sembolleri bulunuyor. Yani bereket sembolü. Bu coğrafyada düğmeli mimariye sahip olan binalar sadece meskenler değil. Belenalan köyünde düğmeli mimaride inşa edilmiş orijinal malzemeleri de günümüze kadar ulaşmayı başaran bir ilkokul var. Bu ilkokulda Cumhuriyet döneminden günümüze kadar ulaşmış bazı malzemeleri, dolapları ve sıraları bulabiliyorsunuz. Gerçekten içeri girince
insana duygusal anlar yaşatıyor. Cumhuriyet dönemi insanların nedenli zorluklarla bugünlere geldiğini, Cumhuriyetimizi bugünlere ulaştırdığını görüyorsunuz. Eğitim seferberliğinin yapıldığı o yıllarda ne gibi zorluklar yaşanmış. İşte tek öğretmenli buradaki ilkokul aslında çok şey anlatıyor. Belalalan köyü bölgenin bu orijinal mimarisini, kültürünü yansıtan en iyi köylerden bir tanesi. Belalalan köyünün Toros kervan yolu üzerinde bulunduğu için özel bir yeri de var. Ama bu detaylara şimdi girmeyeceğim. Belalalan köyü ile ilgili ayrıca detaylı bir video da hazırlayacağız. Kanalımızı takip edip o videoyu da izlemenizi isteriz. Bu coğrafyada düğmeli evler sadece bir mimariyi temsil etmiyor. Torosların zorlu şartlarında yaşayan insanların emeğini, mücadelesini de gösteriyor. Evlerin yüksekliği 2 katı geçmiyor. Kimsenin evi, kimsenin güneşini kapatmıyor. Bu evlerde saygıyı, sevgiyi, emeği görüyoruz. Türk'ün kalbi Toroslarda atıyor. Kendisinden kullanmak için istemiş olduğum düğmeli ev görüntülerini tereddüt bile etmeden bana gönderen Mehmet Sökmen hocama bu önemli katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Mehmet Sökmen hocamın YouTube kanalının bağlantısını da açıklamalar bölümüne ekliyorum. Ülkemizin çeşitli noktalarını gezip özgün videolar hazırlamaya devam etmek istiyoruz. Tabii bunlar sizlerin de destekleriyle daha kolay olacak. Kanalımızdaki katıl butonuyla bize doğrudan destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Doğayla kalın.